Herkese merhabalar. Bugün İstanbul'da ne yazık ki bir patlama meydana geldi. Ben bu video kaydını alırken en son yapılan resmi açıklamada 6 insanımızın hayatını kaybetmiş olduğu ve birçok da yaralı insanımızın bulunduğu belirtilmişti. Tabii bu tarz patlamalarla ilk kez karşılaşmıyoruz. Tam olarak olayın ne olduğu da belli değil aslında. Resmi açıklamaları bekleyeceğiz tabii ki. Yalnız ilk belirtilere göre tabii İstiklal Caddesi dediğimiz kalabalık bir ortamda ve insanların yürüdüğü bir cadde üzerinde bir patlama olduğu görülüyor. Bu nedir ne değildir illaki açıklanacak ama adli tıp açısından şunu bir ayrıntılı olarak işlemek gerektiğine inanıyorum. Patlamalar nelerdir? Nelerden sonra patlamalar meydana gelebilir? Patlamalara bağlı ne tür yaralanmalar görülür? Adli bilimler ne yapar? Adli tıp nasıl yaklaşır? Ve sonunda bu olaylarda son işlemler nasıl yürütülür? Bununla ilgili bir açıklama, daha doğrusu bir video içerik üretme gereği hasıl oldu. Ben de bu yüzden sizlerin karşısına geçtim. Bununla ilgili bilgilendirmeye başlayalım. Öncelikle tabii ki patlamalar nelerdir? Patlamalar birçok nedene bağlı olarak meydana gelebilir. Aklımıza ilk gelen şeyler değil mi? Hani doğal gaz patlamaları, soba patlamaları, onun dışında arabaların patlaması, işte bombalı saldırılar, terör saldırıları, işte el bombasının patlaması. Bunun gibi arttırılabilecek birçok sebep olabilir. Hatta en basitinden bir cep telefonu bile yeri geldi mi patlayabiliyor. Tabii ki normal bir patlama kadar etki yapmasa da sonuçta bir patlama olayı meydana gelmiş oluyor. Peki biz bunlara nasıl yaklaşacağız? Tabii ki patlamanın ne olduğu öncelikle önemli olan. Bunun için de tabii ki olay yeri inceleme birimleri ilk olarak bu incelemeyi yapacaklardır. Bomba imha inceleme uzmanları, bomba imha uzmanları işte bunların ayrıntılı analizini mutlaka yapacaklardır. Zaten bu olay özelinden gidecek olursak bu da açıklanacak. Ama şunu öncelikle belirtmekte fayda var. Olayın oluş şekli değerlendirildiğinde değerlendirmemi daha ziyade işte bombalı bir aracın patlaması ya da bir paketin patlaması ya da canlı bomba dediğimiz bir insanın patlaması ya da yakındaki bir dükkan veya atölye gibi bir yerde patlayıcıyla yani patlayıcı olabilecek maddelerle meydana gelebilecek patlamalar ilk önce akla gelmeli. O yüzden bu açıdan değerlendirebileceğim. Normalde iş kazalarına bağlı patlamalar da, maden patlamaları da işte bunun dışında dinamitlerin kullanılmasıyla bazen patlamalar da meydana gelebiliyor. Bunlar ayrı bir konu olabilir. Şu an sadece bunun üzerine odaklanacağım. Şunu bir belirlememiz lazım. Eğer bu bir paket ise sonuçta bu paketin içerisinde bir bomba var. Daha doğrusu bomba düzeneği var. Bu düzenekte herhangi bir madde olabilir. Patlayıcı özellik içeren birçok kriminal madde biliniyor. Bunlardan herhangi birisi olabilir. Bunların miktarı hangi özellikte madde olduğu önemli. Bunların belirlenmesi lazım. Adli bilimciler, olay yeri inceleme uzmanları ilk önce bunları belirleyecektir. Bomba inceleme uzmanları da aynı şekilde hangi maddelerden meydana geldiğini eğer bir paketse belirleyecektir. Buna bağlı olarak tabii patlamanın şiddeti, büyüklüğü önemli olacak. Sonra patlamanın nerede meydana geldiği, herhangi boş bir arazide de meydana gelebilir. İnsanların çok kalabalık olduğu bir yerde de meydana gelebilir. Bu da etkilenmeyi tabii ki belirleyecek. Bununla birlikte eğer bu kişi ise bir insansa patlayan madde, o zaman gene bu maddenin önemi, özellikleri, hangi tür maddeleri içeriyor önemli olmakla beraber gene bulunduğu ortam ve patlamanın merkezi neresi, acaba bir mi birden fazla mı bunları da belirlemek gerekecek. Eğer bir dükkansa, bir atölye ise ya da ne bileyim patlayıcının bulunduğu bir kapalı alansa o zaman oranın tabii ki içinde bulunan şahıslarla, yanında bulunan, dışında bulunan şahıslarla alakalı bulgular da meydana gelebilecek. Ve tabii ki o gene duvarların yıkılması, camların fırlama patlamasıyla meydana gelebilecek ek bulgular da görülebilecek. Öncelikle şunu belirlemek lazım ama sonuçta araba da olsa, paket de olsa, insan da olsa bir patlama merkezi var. Bu patlama merkezinin de en yakın alanı öncelikle kendisi, sonra en yakınında bir alan ve daha da uzaklaşacak şekilde belli miktarda
çevreleyici alanlar var. En uzakta bulunan insanlar da bu patlamadan etkilenebiliyorlar. Onun mekanizması ayrı bir şekilde, onu da bahsedeceğim. Ama sonuçta en önemli ve en büyük etkiyi patlamanın merkezinde bulunan insanlar yaşayacaktır. Patlamanın merkezinde bulunan insanlar patlayıcı maddenin niteliğine, maddenin patlayıcı özelliğinin büyüklüğüne, içerisinde bulunan maddelere göre değişebilir. Mesela bu bir el bombasıysa patlamanın meydana geldiği yerde o kişi, el bombasından çıkan maddelerin daha fazla etkisine bağlı daha fazla yaralanma, uzaktaki kişilerde şarapnellerin daha az gitmesine bağlı daha az yaralanma görülür. Bununla birlikte daha büyük nitelikli bir patlayıcı madde ise o zaman tabii ki patlamanın etkisi bir blast etkisi dediğimiz etki meydana gelecek ve kişilerde buna bağlı etkilenmeleri göreceğiz. O yüzden ilk incelemeler, ilk bulgular her zaman önemli. Adli tıp ekibi açısından konuşacak olursam bunun belirlenmesi lazım. Daha doğrusu bununla ilgili bilginin alınabilmesi lazım. Sonrasında tabii ki asıl mesele ortalıktaki bu patlama etkisinden kurtulduktan sonra ortalıkta insanların ilk müdahalesinin yapılması, kişilerin tespit edilmesi. Bunun için artık patlamanın büyüklüğüne bağlı olarak DVI dediğimiz bir felaket kurbanı kimliklendirmesi durumuna da geçilebilir. İnşallah böyle büyük patlamalar ülkemiz veya insanlık yaşamaz ama böyle durumlar olduğu zaman tabii ki en önemli mesele birçok adli tıp ve adli otopsi konusunda en önemli mesele olan kimliklendirme. Kimliklendirme için ilk önce tabii ki en önemli kişiler patlamanın merkezine en yakın olan kişiler olacaktır. Patlamanın merkezine en yakın olan kişiler bu patlamanın etkisinden daha fazla etkilenecek. Dolayısıyla ne yazık ki bu kişilerin kimliklendirilmesinde problemler meydana gelecektir. Patlamanın merkezinde bulunan kişi veya kişilere ait mümkünse bütün cesedin, değilse de diğer bütün organların veya uzuvların bir araya getirilmesi gerekecektir. Ve bunun belirlenmesi için gerekirse her vücut parçasından ayrı ayrı örnekleme yapılacaktır. Sonuçta patlamanın merkezinde bir kişi mi var, 2 kişi mi var, 10 kişi mi var bilinemeyecek. Dolayısıyla bunun için kimliklendirme süreci çok önemli bir hale gelecek. İlk bilmemiz gereken durum bu. Ama tabii ki burada önemli olan şeyler neydi? Gene bunlardan aslında bazen bölüm bölüm bahsetmiş olduk. Kişinin üzerindeki elbiseler, kimliği varsa kimliği, yüzü seçilebiliyorsa yüzünün seçilebilmesi, oluşturulabilmesi. Bununla birlikte kişiye ait tıbbi yara izleri, dövmeler, kişiyi tanımlayıcı herhangi bir takı, bunların hepsi kimliklendirmede önemli olacak. Ve blast etkisi dediğimiz patlayıcı maddenin merkezine en yakın olan kişiler tabii ki ölüm sebebi olarak patlayıcı madde infilakı, patlayıcı madde blast etkisine bağlı ağır harabiyetlerden meydana gelecek ölüm sebepleri. Bununla birlikte tabii ki kimliklendirmenin daha az önemli olduğu durumlar var. Bu da nedir? Patlamanın merkezine değil de işte daha çevre kısımlarına veya daha uzaktakilerin etkilenmesine bağlı değerlendirmeler. Bunun için yapılacak olan şey de öncelikle bu kişilerin gene adli tıp birimlerine sevki. Bununla beraber gene kimliklendirme süreci önemli. İnsanların üzerinde kimlikleri bulunamayabilir. Kişilerin hangi kişinin orada olduğu o an belli olmayabilir. Bunun değerlendirilmesi her zaman önemli olacak sonuçta bu tarz olaylarda. Bununla birlikte yaralanmaların niteliği yine önemli olacak. Bu tarz patlayıcı madde infilakına bağlı ölümlerde, olaylarda öncelikle kişilerin skopi dediğimiz grafilerinin vücutlarında metalik veya bu patlayıcı maddeyi neyse bunların içeriğini gösterecek grafi film çekimlerinin olması gerekiyor. Sonuçta şunları görebiliyoruz. El yapımı bombalar var. Yani içine çivi, misket, ne bileyim herhangi bir vida etkilerini daha da arttırmak için yapılmış el yapımı bombalar da olabiliyor. Ne olduğunu bilmediğimiz için bunların önce belirlenmesi adına filmlerinin çekilmesi lazım ve hangi maddelerden oluşan bir patlayıcı etkisi var? Şarapnel olarak neleri görüyoruz? Bunları görmemiz lazım. Blast etkisinin olduğu ilk merkezde vefat eden insanlara da bu uygulama yapılmalı. Ama onlarda kimliklendirme ilk aşama, sonra bu aşama geliyor.
Peki uzaktaki insanlar, bu patlama alanına uzakta kalan insanlar yaralanabiliyor mu? Tabii ki yaralanabiliyorlar. Onlarda da gene şarapnelin o patlayıcı etkisine bağlı, eğer kapalı bir alandaysa duvar, cam parçaları, açık bir alandaysa patlayıcının içindeki o dediğim metalik parçalar kişinin vücuduna şarapnel etkisi yaparak hayati bölgeleri, boyun gibi, göğüs, batın, kafa bölgeleri gibi bölgelerde geçici, trase oluşturucu yaralanmalar ve kanamalar, iç organ yaralanmaları oluşturarak ölüme sebep olabilirler. Daha uzakta bulunan kişilerde ise bu sefer şok dalgası dediğimiz bir dalga olayı var patlayıcı maddelerde. Bu şok dalgasında kişilerin, uzakta bulunan kişilerin genelde canlandırmalarda da bu şekilde görüyoruz farkındaysanız. Nasıl oluyor? Patlayıcı maddenin etkisiyle kişi savruluyor. Savrulma işte bu şok dalgasına bağlı meydana gelen bir durum. Bu şok dalgasına bağlı kişilerin akciğer gibi, ince bağırsak, kalın bağırsak gibi, kalp gibi böyle lümen dediğimiz içi boş ve ilerleyici organlarda, hava dolu olan akciğer gibi organlarında ne oluyor? Mukoza dediğimiz bu organların katmanlarında kanamalar, iç organ kanamaları görülüyor. Yani kişinin patlayıcı madde etkisi olan bir alanda olduğunu görüyorsunuz. Çok uzakta olduğunu görüyorsunuz. Ama kişinin ne yazık ki öldüğü bir durum var. Dışarıdan herhangi bir bulgu yok, şarapnel etkisi yok. Otopside biz akciğer, ince kalın bağırsak gibi organlarımızda bu şok dalgasının etkisini ve kanamaları gözlemliyoruz ve dolayısıyla ölüm sebebi de bu olmuş oluyor. Bu birimlerin, ya bu olayların hepsinde kimliklendirme tabii ki en önemli aşama. Grafi dediğimiz patlayıcı madde etkisini gösteren filmlerin çekilmesi, hangi maddelerin kullanıldığını belirten filmlerin çekilmesi de diğer önemli aşama. Ve en son aşamada dış muayenede bu yaralanmaları göstermek. Şok dalgası varsa dış muayenede bir şey göremeyeceğiz. Otopside o iç yaralanmaları göstermek diğer kişilerle beraber. Sonuçta patlayıcı madde infilakı etkisine bağlı, iç organ harabiyetine bağlı ölümler olduğunu adli tıp uygulamalarında görüyoruz. Ama önemli meselelerden biri de şu, patlayıcı maddenin kimyasal özelliğini tespit etmek. Olay yeri inceleme, bomba inceleme uzmanları tabii ki olay yerinde bu analizler için gerekli örneklemeleri yapıyorlar. Ama otopsiye gelen kişilerde vücutta özellikle bu yanığın veya sonuçta patlayıcı etkisine yakınsa kişiler, ki onlar da önemli, is bulaşı dediğimiz böyle patlamanın etkisiyle o kimyevi maddelerin kişinin vücuduna gelmesine bağlı bulaşıkları gözlemleyebiliyoruz. Buralardan kuru beze, sargı bezine örneğin veya ıslak beze, alkollü beze, alkolde çözünebilme özelliğine bağlı ne yapıyoruz? Örneklemelerimizi sürüntüleme yöntemiyle alıyoruz ve bunları cam kavanozlarımızda patlayıcı madde analizleri için kimya inceleme birimlerine iletiyoruz. Burada hangi maddenin kullanılması, yani bu eylemin eğer terör saldırısıysa hangi örgütlerle alakalı olabileceği veya gene bomba inceleme uzmanlarının değerlendirmesi adına önemli olabileceği için yapılıyor. Tabii ki bu tarz toplu afet olaylarında her ne kadar afet kapsamına girmemiş olsa da sonuçta büyük bir olay, toplum ilgilendiren bir olay. Bazen kimyasal incelemeler de yapılabiliyor ama patlayıcı madde analizi burada daha önemli olan. Patlamanın merkezine daha yakın olan kişilerde ne yazık ki tam bir bütünlük elde edilemeyebileceği için bu sefer gelen parçalardan yapılan ayrı ayrı numaralandırma örnekleri, sonuçta belki 2 parça olacak gelen, belki 50 parça, belki 100 parça, işte araba içindeyse belki çok daha fazla, bir yangın oluşmuşsa yangına bağlı tanımlanamayacak durumlar da meydana gelebilir. O yüzden gelen her ayrı organ vücut parçası ayrı ayrı numaralandırılarak ve bu numaralar belirtilerek raporlarda ayrıntılı bir şekilde özellikleriyle, boyutlarıyla, gerekirse ağırlıklarıyla bunların ayrı DNA örneklemeleriyle kimliklendirme süreçleri yapılıyor. Tabii ki parmak izi incelemeleri de gene kimliklendirme için kullanılabilir. Biraz daldan dala atlama gibi oluyor olabilir video içeriği, kusuruma bakmayın ama ben burada hızlı bir şekilde bilgilendirme yapmak için bu anlatımı yapıyorum. Herhangi ön bir hazırlıktan ziyade genel adli tıp bilgisini size aktarmaya çalışıyorum.
İlk patlama anında sonuçta bir patlama etkisine bağlı ısı ve ışık dalgası meydana gelecektir. Bu tarz olaylarda tekrar belirtiyorum, paket veya canlı bomba patlaması gibi bir patlama düşünürsek bu dediğim olaylar geçerli. Ne oluyor? Kişinin o ışık etkisine bağlı, gözlerinin ani kapanmasına bağlı flash etkisiyle burada kaz ayağı görünümü şeklinde göz çevresi dokuların korunduğu, etraf dokularda böyle yanık veya işte dediğim duman is bulaşına bağlı yanık alanının olduğu görüntüyü görebiliyoruz. Bu da bizim kişinin patlama alanına doğru durmuş olduğu ve bakmış olduğunu düşündürecek, gösterecek bulgular. Ölüme etkisi olmasa bile en azından mesafesinde veya etkilenmesiyle alakalı, bulunduğu konumla alakalı bilgi verebilecek bir durum. Eğer bu olay bir dükkanın içerisinde meydana gelmişse, dediğim gibi kişilerde şarapneller bu sefer duvar göçük altında kalma, duvar altında kalma veya cam parçalarının fırlaması, insanı yaralaması, duvar parçalarının, işte demir parçalarının insanı yaralaması şeklinde olabilir. Gene burada da başka etmenler bu sefer patlayıcının dışında olaya girmiş olabilir. Her şeyden öte çok farklı bir nedense tabii ki bu patlamanın ki olabilir. Sonuçta resmi birimlerin açıklamasını bekleyeceğiz. O zaman da o patlamanın merkezinde bulunan kişilerin gene bu tarz etkilenmelerini görebiliriz. Patlamanın bomba gibi bir durumda olmaması durumunda daha ziyade o künt etkili, blast etkisiyle kişilerin genel beden travmalarını, künt travma şeklinde kafalarını, işte göğüs ve batın bölgelerini vurmaya bağlı etkilenmelerini görebiliyoruz. Şunu da belirtmem lazım. Tabii el bombası patlamaları falan da görülebiliyor. Bu tarz durumlarda da gene ince silindirik tarzda metal parçalarını insanın vücudunda görebiliyoruz. Bu bizim için grafilerde görebiliyoruz tabii ki öncelikle. Bu bizim için bir el bombası kullanıldığını gösterebiliyor. Bunlar adli tıp pratiğindeki yaklaşımlar. Patlama ile ilgili ayrıntılı bilgi olmadığı için ve farklı bir bildirim olmaması adına bu kadarla yetiniyorum. Bunları söylüyorum. Tabii ki eğer konuyla ilgili ayrıntılı bir gelişme olursa videonun altında tekrar bu konuyla ilgili bana sorular sorabilirsiniz. Onunla ilgili dönüş sağlamaya çalışırım. Ek bir açıklama yapmam gerekirse onu açıklarım. Gene katkılarınız olursa, benim değinmeyi bu hazırlık sürecinde unuttuğum bir konu olursa siz de bana yorumlarda bütün izleyicilerimize bu konuda ek bilgilerde, ek katkılarda sağlayabilirsiniz. İnşallah ülkemiz başta olmak üzere tüm insanlık bu tarz patlama olaylarından ve sonuçta insan hayatının kaybedildiği bu durumlardan kurtulur ve görmeyiz bir daha bu durumları inşallah. Herkese sağlıklı hayatlar, sağlıklı günler diliyorum.